Herkese yeniden merhaba. Bu defa bir geometri sorusuyla karşınızdayız. 3, 4, 5 özel dik üçgeninin içerisine çizilen iç teğet çemberi ve karenin alanını karşılaştırmanızı istiyoruz. Hangisinin alanı daha büyüktür acaba? Sanki burada çemberin alanı daha büyük gibi görünüyor ama bunu göstermemiz gerekiyor tabii matematiksel olarak. Görelim o zaman hep beraber. İsterseniz çemberin alanını bularak işe başlayalım. Evet arkadaşlar, çemberin alanını nasıl bulacağız? Bana çemberin alanı için ne lazım? Tabii ki yarıçap lazım. O zaman şöyle bunun merkezinden e, üçgende kesiştiği noktaları yani teğet noktalarına ne yapayım ben? Şöyle birer dikme indireyim. Bunlar aynı zamanda ne olacaktır? Çemberin yarıçapı olacaktır arkadaşlar. Demek ki burası da R, burası da R. Tamam, o zaman bir ne elde ettik? Bakın bir dörtgen elde ettik. 3 tane köşesi 90 derece. Demek ki bu dördüncü köşede ne olacaktır? 90 derece olacaktır arkadaşlar. Peki bu kenarlar da R ve R olduğuna göre, yani yarıçap uzunlukları olduğuna göre diğer kenarlar da R olacaktır. Bu o zaman ne olur? Bir kare olur arkadaşlar. Tamam. O zaman şurası 3'tü hatırlıyorsanız. Demek ki buradaki parça ne olur arkadaşlar? 3 eksi R. Diğeri ise dik kenar uzunluğu ise 4'tü. Sadece şuradan gösterelim hemen. Bu uzunluk ne olacaktır arkadaşlar? 4 eksi R olur bakın. Evet, çembere aynı noktadan çizilen teğet uzunlukları da aynı olacağı için şuradaki parça o zaman ne olur? Kısa kenar, kısa uzunluk diyelim. 3 eksi R. Buradaki uzun diğer parçada ne olur arkadaşlar? 4 eksi R olur. Bu benim ne işime yarayacak? Tabii ki hipotenüs burada 5 olduğu için 3, 4, 5 diye söylemiştik. Az önce ona bulma gereksinimi duymadım arkadaşlar. 3, 4, 5 herkesce bilinen özel bir dik üçgen biliyorsunuz. Demek ki hipotenüsü burada 5 olduğuna göre buradaki uzunlukların toplamı bana 5'i vermesi lazım. 4 eksi R artı 3 eksi R eşittir 5 birim. Tamam. O zaman demek ki 7 eksi 2R eşittir 5'ten arkadaşlar. 2R eşittir 2. Yani R eşittir 1 bulunur. Şimdi aynı uzunluğu, yarıçap uzunluğunu biz aslında alan formülünden de bulabiliriz. Nasıl ki şöyle, eğer ben üçgenin kenar uzunluklarını biliyorsam, bu kenar uzunlukları ve iç teğet çemberinin yarıçapı uzunluğundan arkadaşlar alanını elde edebilirim. Nasıl ki şu formülle, bakın arkadaşlar, bu yarı çevre uzunluğu P, küçük P, bunu alırsam bu da yarıçap, iç teğet çemberinin yarıçapı ise arkadaşlar ikisinin çarpımı bana alanını verir. Burada ben tersten hareket edeceğim. Yani R'yi bulmak için alanı ve neyi kullanacağım arkadaşlar? Yarı çevre uzunluğunu kullanacağım. Tamam. O zaman peki bu üçgenin alanı ne olacaktır? Dik kenarların çarpımının yarısı, yani 3 çarpı 4 bölü 2 olur. Eşittir. Peki buradan yarı çevre uzunluğu ne olacaktır arkadaşlar? O da 3 artı 4 artı 5 bölü 2 çarpı R'dir. Bakın şunları sadeleştirirseniz burası ne yapıyor? 12. Burası ne yapıyor arkadaşlar? Burası da ne yapıyor? Bu da mı 12 yapıyor? Bakalım bir. 4, 3, 7, 12 çarpı R. Öyle yapması lazım tabii ki. Buradan yine aynı şekilde R yine bulacağız arkadaşlar. 1 bulacağız arkadaşlar. Evet. Demek ki o zaman çemberimizin alanı veya çembersel bölgenin alanı, öyle diyelim, ne olur? Pi R kareden, o da pi eşit pi çarpı 1'in karesinden pi olarak bulunur arkadaşlar. Yani bu yaklaşık 3.14 diyelim biz. 3.14. 3.14 yaklaşık diyorum bakın. Evet, yani burasının aslında alanı nedir? Pi birim karedir. Tamam. Şimdi bir de karemizin alanını bulalım bakalım ne çıkacak. Peki bunu bulurken neye kullanacağım? Burada arkadaşlar benzer dik üçgenler var. Bakın burada en üstten başlayarak 1, 2, 3, bir de büyük olan üçgen var. 4 tane benzer olan üçgen var. Nereden biliyorum aslında? Şöyle iki tanesini göstererek başlayalım. Mesela şuradaki açıya ben alfa dersem arkadaşlar, şurası ne olacaktır? 90 eksi alfa olacaktır. 90 eksi alfa. O zaman burası da 90 olduğuna göre demek ki burası da alfa olacaktır. Benzer şekilde 90 eksi alfa, alfa, 90 eksi alfa diye gidiyor gördüğünüz gibi. Bakın burada bir sürü benzer üçgenler var. Yalnız ben burada trigonometri kullanayım diyorum. Çünkü daha kolay olacak. Şu karenin ben bir kenarına
uzunluğuna A diyeyim. O zaman burası da A olur. Tamam. O zaman bakın şuradaki üçgeni ve şuradaki üçgeni ben kullanacağım arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradakine ben mesela x dersem, şu uzunluğa x dersem, x diyelim. Şuraya da 4 eksi x veya y diyebilirsiniz. Problem yok. Ben y diyorum. Tamam. Y diyelim. Şimdi x'i bularak işe başlayalım. Nasıl bulacağım peki? Arkadaşlar büyük üçgende bütün kenarları biliyorum. Yani alfanın ben sinüsü, kosinüsü, tanjantını hesaplayabilirim. Yalnız küçük üçgende ne işime yarayacak? Bakın benim burada bulmak istediğim parça x ne cinsinden bulmak istiyorum? Ben a cinsinden bulmak istiyorum ki daha sonra karenin alanını bulurken ben a'yı kullanayım. Tamam. O zaman x'i ben a cinsinden nasıl bulabilirim? Bakın burası alfanın karşısı. Bu da hipotenüs uzunluğu olduğuna göre o zaman benim neyi bulmam lazım? Sinüs alfayı bulmam lazım. O zaman sinüs alfa büyük üçgende ne olur arkadaşlar? Karşısı burası 3 olduğuna göre ve hipotenüs de 5 olduğuna göre demek ki bu sinüs alfa ne olur? 3 bölü 5 olur. Peki ilk işaretlediğim yerde sinüs alfa neye eşit olacaktır? Alfanın karşısı a, hipotenüs de x olduğuna göre bu da demek ki neye eşittir? A bölü x'e eşittir arkadaşlar. Tamam. Eğer gerekli işlemleri yaparsak, içler dışlar çarpımını yaparsak bakın yapalım beraberce. Şöyle 3x eşittir 5a'dan x eşittir arkadaşlar 5a bölü 3 buluyoruz bakın. Şimdi benzer şeyi küçük olan üçgende uygulayacağım. Bu sefer yalnız bakın ne verilmiş? Alfanın komşusunu bulmam gerekiyor a cinsinden. Alfanın komşusu ve hipotenüsünü biliyorum ben. A. Yani şu anda bilmiyorum ama a cinsinden yazmak istediğim için a'yı biliyorum, kabul ediyorum. A, o zaman bu sefer kosinüsü kullanmam gerekecek. O zaman büyük üçgende ilk önce kosinüsü kullanalım. Kosinüs alfa neye eşit olur? Kosinüs alfa. Alfanın komşusu bu dik kenar uzunluğu hatırlarsanız 4'tü. 4, hipotenüsü de 5'ti. Demek ki 4 bölü 5. Harika. Peki buna karşılık küçük olan üçgende kosinüs alfa neye eşit olur? Y bölü a'ya eşit olur arkadaşlar. Burada da yine gerekli işlemleri yaparsanız y'nin uzunluğunun da arkadaşlar 4a bölü 5 olduğunu görmüş olursunuz. Tamam, bu benim ne işime yarayacak? Şu işime yarayacak. Burada x artı y neye eşitti? 4'e eşitti. O zaman onu da yazalım şuraya. X artı y eşittir 4 ise şimdi x ve y'nin değerlerini yerlerine yazıyorum. 5a bölü 3 artı şöyle biraz aralıklı yazacağım. 4a bölü 5 4a bölü 5 eşittir. Bu uzunluk 4'e eşitti. Tamam. Bunun aralıklı yazmamın sebebi şimdi çarpma işlemiyle daha kolay hale getireceğim de o yüzden. Arkadaşlar şimdi payda eşitlemekle falan uğraşmak istemiyorum burada. Bunların sadeleşmesi için ben bunların ortak katı 15 ile çarparsam ben her bir ifadeyi böylelikle paydalardan kurtulmuş olurum. Bakın 15. Demek ki 3 ile 15 sadeleşir. 5 buradan 25a gelir. Şuraya yazalım. 25a. Unuttuk 5'i. Evet. 25a artı diğerinden de 5 ile 15 yine sadeleşir. 3 çarpı 4 12a gelir. 12a demek ki bu neye eşit olacaktır? 4 kere 15 60'a eşit olur. Demek ki arkadaşlar 37a eşittir 60 ise a burada ne bulunur? 60 bölü 37 bulunur arkadaşlar. 60 bölü 37. Evet, 2'den küçük bir değer. Peki a 60 bölü 37 ise bu karenin alanı ne olur arkadaşlar? Bu da a kareden yani 60 bölü 37'nin karesi olur arkadaşlar. 60 bölü 37'nin arkadaşlar yaklaşık olarak değeri şöyle, yaklaşık değeri çok iyi çizemedik ama yaklaşık değeri neydi? Şöyle 1.621 diye gidiyor. Ben onu yaklaşık olarak şöyle 1.622 alayım. Bunun da karesini aldığınız zaman o da yaklaşık olarak arkadaşlar evet şöyle 2.63 çıkar. 2.63 çıkar. Evet, hatırlarsanız çemberimizin alanı yaklaşık olarak 3.14 yani pi'ye eşitti. Karemizin alanı ise 2.63'tü. Gördüğünüz gibi evet yine
Gözlerimiz bizi yanıltmamış. Çemberin alanı daha büyükmüş arkadaşlar. O zaman şöyle sonuca ulaşabiliriz. Demek ki çemberin alanı karenin alanından büyük oluyor arkadaşlar. Evet, bu videomuzdan da bu kadar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.